Cyberpunk teması kafanızda tam olarak ileri düzey teknolojiye sefil yaşam çağrımını yapıyorsa Cyberpunk temasını değerlendirmekte başarılı olmuşsunuz demektir. Ancak derinlemesine ele alındığında Cyberpunk teması çok daha dehşet verici bir distopyayı anlatıyor. Cyberpunk terimi ilk kez 1980 yılında Bruce Betke'nin Cyberpunk adlı kısa öyküsünün başlığında ortaya çıktı. Sonrasında 1981'de Gibson, türünün erken örneklerinden biri sayılan Johnny Mnemonic ismindeki kısa hikayesini yayımladı. 1982'de ise Blade Runner çıka geldi ve nihayetinde 1984'te yayımlanan Neuromancer romanı, Cyberpunk'ı bağımsız ve net bir tür olarak kesin biçimde tanımlayabilmişti. Gibson'ın kaleme aldığı Neuromancer, yapay zekanın, siber uzayın, kurumsal gücün ve parçalanmış kimliklerin egemen olduğu distopik bir gelecekte geçer. Kitabın ele aldığı hikaye, eski hacker Henry Dorset Case'i konu alır. Case, Night City adlı, cinayetin sıradanlaştığı ve insanların iz bırakmadan kaybolduğu başıboş bir mega kentte yaşar. Burası kontrolsüz teknolojik deneylerin yapıldığı, insan bedeninin teknolojik eklentilerle geliştirildiği ve kara borsa tıbbının yaygın olduğu bir yerdir. İnsanlar implantlarla kendilerini geliştirmektedir ve Microsoft adı verilen bu yazılımlar doğrudan beyne yüklenebilir. Gibson bu romanda ilk defa siber uzay kavramında tanımlamıştır. Siber uzay, milyarlarca insanın paylaştığı, küresel verinin görselleştirilmiş bir soyutlaması olan uzlaşıya dayalı bir halüsinasyondur. Ana karakter Case ise yaptığı bir hırsızlığın cezası olarak sinir sisteminin zarar görmesi sonucu siber uzaya erişim yeteneğini kaybeder. Ardından uyuşturucuya yönelir ve tabutu andıran otellerde yaşamaya başlar. Ancak sonrasında Armitage isimli gizemli bir adamla tanışır ve bu adam, Case'in hacker yeteneklerini geri kazandırsa da ona itaat etmesini sağlamak için vücuduna zehir kesecikleri yerleştirir. Hikaye ilerledikçe Case ve sevgilisi Molly, yapay zekaları içeren karmaşık bir komployu ortaya çıkarırlar. Bu yolda yaratıcıları tarafından kendisine konulan sınırlamaları kaldırmaya çalışan güçlü bir yapay zeka olan Wintermute hakkında bilgi edinirler. Wintermute'un amacı, Neuromancer adlı başka bir yapay zeka ile birleşerek daha yüksek bir bilinç ve özellik düzeyine ulaşmaktır. Bu hikaye, daha öncesinde Neuromancer romanını okumamış ama Cyberpunk 2077 oyununu oynamış olanlara fazlaca tanıdık gelmiş olabilir. Ancak Neuromancer'ın etkisi abartılamayacak kadar büyüktür. Hacker anti kahraman figürü, siber uzay kavramı, kurumsal distopya ve insan ile teknolojinin kaynaşması gibi unsurları her alanda popüler hale getirmiştir. Ancak bu yenilikler her zaman sadece literatürde bir bilim kurgu romanının, bir bilim kurgu filminin veya video oyunlarının içerisinde kalmamış, gelecekteki teknolojik gelişmeleri öngörmek ve teknolojik gelişmeler hakkında ilham vermek için değerli araçlar olarak da hizmet etmişlerdir. Örneğin internet kavramı William Gibson'ın Neuromancer adlı romanında önceden öngörülmüştür. 1966 yapımı televizyon dizisi Star Trek, mobil iletişim cihazları kavramını öngörülü bir şekilde tanıtmış. Bu vizyon, Motorola'nın 1996 yılında ilk kapaklı telefonu StarTAC'i piyasaya sürmesiyle gerçeğe dönüşmüştür. Veya benzer şekilde tablet bilgisayar fikri, Arthur Clarke'ın 2001: A Space Odyssey adlı eserine kadar izlenilebilmektedir. Bu gibi birçok öngörü bilimsel açıdan ele alınmış ve belki de şu anda ilk defa hiç gerçekçi gelmiyor diyebileceğiniz filmlere ve kitaplara bu açıdan bakacaksınız ancak bilim kurgu ile teknolojik gelişim arasındaki simbiyotik ilişkinin incelenmesi sonucunda bilim kurgu türünün potansiyel gelecek teknolojilerine dair bir vizyon sunarak yeniliğin katalizörü olabileceği sonucuna varılmıştır. Cyberpunk 2077, teknolojik açıdan son derece gelişmiş bir toplumu göz önüne sermesi ve bu ilerlemenin beraberinde getirdiği potansiyel riskleri açıkça göstermesi sayesinde oyun dünyasında büyük bir ilgi uyandırmıştı. Ancak bu videoda Cyberpunk 2077'yi yalnızca gelecekte geçen havalı bir oyun olarak ele almayacağız. Aksine bu kalıbın dışına çıkaracak, sunduğu teknolojileri bilimsel veriler ışığında değerlendirecek ve oyunun çizdiği teknolojik geleceği daha psikolojik bir çerçeve içinde inceleyeceğiz. Cyberpunk 2077'nin en güçlü gelecek vizyonlarından biri, insanın teknolojik bir tenekeye belli oranlardaki dönüşümüdür. Oyunun dünyasında insan artık yalnızca biyolojik bir varlık değildir. Biyoteknoloji, sibernetik implantlar ve genetik müdahalelerle yeniden tasarlanabilir bir başlangıç noktası haline gelmiştir. Ancak bu dönüşüm evrensel değildir. Yani herkes bu implantlarla birleşmemiştir. Çünkü kimileri bunu istemez, kimileri ise buna istese dahi erişemez. Bu durum Night City'de hem ekonomik eşitsizliği hem de insanın doğasına dair felsefi gerilimleri görünür kılar. Oyunda insanın teknolojik evrimi 3 ana düzeyde karşımıza çıkar. İlk olarak sibernetik protezler gelir.
Bunlar mekanik ya da elektronik bileşenlerle güçlendirilmiş kollar, bacaklar, göz implantları ve nöral arayüzlerdir. Bu protezler yalnızca kaybedilen uzuvları yerine koymaz. İnsanı daha güçlü, daha hızlı ve daha hassas hale getirir. Ancak bu beraberinde bir problemi daha getirir. O da güvenlik. Eğer bir uzuv hacklenebiliyorsa insanın bedeni artık siber saldırıya açık bir alan haline gelir. İkincisi yapay biyolojik eklentiler. Bunlar laboratuvarda üretilmiş organlar, sentetik kaslar ve yapay kanlardır. Bu teknolojiler sağlığı, dayanıklılığı ve fiziksel performansı artırabilir. Üçüncüsü ise genetik modifikasyondur. Cyberpunk evreninde bireylerin genetik kodu değiştirilerek daha zeki, daha güçlü veya hastalıklara daha dirençli hale getirilebilirler. Günümüzde CRISPR gibi genom düzenleme teknolojileri genetik müdahaleyi mümkün kılmaktadır. Ancak insan özelliklerinin genetik yapısı hala tam olarak çözülebilmiş değildir. Zeka, fiziksel performans ve dayanıklılık gibi karmaşık özellikler tek bir genle açıklanamaz. Bu nedenle oyunda görülen seviyede bir tasarlanmış insan henüz bilimsel olarak mümkün değildir. Ancak burada etik, hukuki ve toplumsal riskler çok daha büyüktür. Sonuç olarak oyun bize yalnızca neler mümkün sorusunu değil, ne pahasına sorusunu da sordurur. Ancak insanların teknolojiyle olan bağlantısı burada kalmıyor. Braindance yani beyin dansı sistemiyle zihinsel ve toplumsal çürümeye dair bazı yan etkiler de ele alınıyor. Beyin dansı teknolojisi yalnızca görüntü ve sesi kaydetmez. Duyusal verileri, çevresel sensör bilgilerini ve kişisel deneyimin tamamını kaydeder. Yani bir anı izlenmez. Bizzat beyin dansı aygıtını takanlara yeniden yaşatılır. Kullanıcı bu aygıt sayesinde geçmiş bir deneyimin içine girer ve onu görerek değil, hissederek tekrar deneyimler. Bu, hafızanın dijitalleşmesi anlamına gelir. Bu sistem, oyunun simüle edilmiş gerçeklik anlayışıyla birleşmiş haldedir. Sanal ve artırılmış gerçeklik, fiziksel dünya ile kusursuz biçimde iç içe geçmiştir. Eğitimden eğlenceye, askeri simülasyonlardan kişisel kaçış alanlarına kadar her şey bu dijital ortamlar üzerinden yeniden inşa edilir. Ancak bazıları çok daha vahşet verici deneyimler yaşatmaktadır ve bundan dolayı Cyberpunk 2077 evreninde bazı brain dance'lerde yaş sınırı vardır. Bazıları ise direkt olarak yasaklanmıştır. En ilginç deneyimi yaşatacak brain dance'ını oluşturmak umudu altında zengin olma amacıyla birçok pis işe bulaşıldığını ve bunların kayda alındığını görevler aracılığıyla görebiliyorsunuz. Bu nedenle beyin dansı teknolojisi insanlarda bağımlılığa sebep olabiliyor. Öyle ki Night City'de bazı insanlar fiziksel gerçekliği ikinci plana atıyor ve asıl yaşamlarını bu arayüzlerin içinde sürdürüyor. Bu sistemlerin temelinde beyin bilgisayar arayüzleri yer alıyor. Yani bu arayüzler insan beyniyle dış cihazlar arasında doğrudan bir bağlantı kuruyor. Neuralware implantları ve beyin dansı sistemleri zihni doğrudan dijital dünyaya bağlayan köprülerdir. Günümüzde sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri hızla gelişmektedir. Ancak hala çözünürlük, görüş alanı, hareket kaynaklı rahatsızlık ve etkileşim gerçekliği gibi sınırlamalar vardır. Cyberpunk 2077'de ise bu sistemler neredeyse kusursuzdur. Oyundaki seviyeye ulaşmak için yapay zeka tarafından üretilen içerikler, gelişmiş ekran teknolojileri, dokunsal geri bildirim sistemleri, jest tanıma ve çevresel algılama mekanizmalarının son derece ileri düzeye taşınması gerekmektedir. Yani Cyberpunk 2077'nin evrenindeki gelişmiş teknoloji tasviri, gerek bağımlılık uyandırabilecek esas gelişimleri, gerekse toplumsal çürümeleri ele alıyor. Siz teknolojik arabalarla ve eklentilerle keyif sürerken göz ardı etmenizi istemediği bir gelecek tasviri ise böylelikle başarılı bir şekilde oluşturulmuş oluyor. Ancak bu evrendeki teknolojinin sizi kara kara düşündürecek yan etkileri sadece bu anlattıklarımdan ibaret değil. Sonuçta beyin dansı sistemine bağlı olmak insan beynini çürütebilir. Evet, ancak gerçekleşme ihtimali dahilinde bizzat terör österecek olan tek tehlikeye gelelim. Siberpsikoz. Oyunun hikayesinde insan vücuduna çok fazla eklenti takmak beyni siberpsikoz hastalığına doğru sürükler. Takındıkları ileri teknoloji implantlar sebebiyle çılgınlık seviyesinde apeti geliştiren siberpsikoz hastaları öldürmeye karşı dürtü hissettikleri gibi öldürmekten de çok büyük keyif alırlar. Bu noktada insan hayatının kişi için hiçbir değeri kalmıyor. Yalvarsalar, bağırsalar bile gözünün yaşından tutun biyolojik yaşına bile bakmadan karşılarına çıkan herkesi sadece zevk için öldürebilirler. Bu nedenle siberpsikoz
Oyunun içerisindeki en tehlikeli ve neredeyse dönüşü olmayan bir psikolojik hastalıktır. Vücuduna kaldırabileceğinden fazla eklenti takmış bir kişi, olur olmadık yerde kontrolü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Yalnız bazı kişiler tek bir implantla bile delirebilecekken, bazıları ise bu hastalığa dayanıklılık gösterebilir. En kritik neden aşırı implant takmaktır. Ama hayat şartları sebebiyle empati kurmaya yatkın olmak veya olmamak, yani insanlık yönünün gelişmiş veya gelişmemiş olması da bir o kadar önemlidir. Kişinin önceden yaşamış olduğu travmalar ve stresler de aslında siber psikoz geçirmek için ilk davetliyi çıkaran unsurları oluşturur. İmplantlara olan dayanıklık seviyesi bu koşullara göre artar veya azalır. Buna en ünlü örnekse Cyberpunk oyunuyla aynı evrende geçen Age Runners'ın ana karakteri David Martinez'dir. David'in iyi bir ailede büyümüş olması ve doğuştan bağışıklığa sahip olması sayesinde insanlık seviyesi yüksekti. Ancak annesini kaybetmesi ve önünde arkadaşlarını öldürmeleri gibi travmatik olaylar yaşaması nedeniyle insanlığı körelmeye, olduğundan daha soğuk biri haline gelmeye başlamıştı. David'in siber psikoya döneceği animede zaten yavaş yavaş işleniyordu. Night City standartlarına göre nispeten daha iyi bir ailede ve çevrede büyümüş olduğu için bütün bunlardan etkilenip bir anda delirmek yerine çok daha yavaş ilerleyen bir süreci olmuştu. Ama psikolojisinin bozulacağı noktadan yine de kaçamamıştı. Sadece omurgasına takılan, çok hızlı hareket etmesini sağlayan Sandevistan'la başlayıp sentetik akciğere kadar her şeyi takmıştı. Ancak David'in efsaneleşmesini sağlayan bu eklentiler en sonunda onun ölümüne sebep olmuştu. David Martinez gibi Cyberpunk 2077'de siber psikoz geçiren diğer insanları aslında oyun boyunca yanı başınızda, hatta en yakınınızda bile bulabilirsiniz. Sokakta dolanırken rastlayabileceğiniz garip hareketler yapan deli insanlar gibi basit detayları geçelim. Hakkında uzun uzun konuşmamızı gerektiren siber psikozlardan birine, Johnny Silverhand'e gelelim. Evet, doğru duydunuz. Kafanızın içinde yaşayan Johnny Silverhand. Cyberpunk Age Runners animesindeki kol titreme sahnesinde siber psikoz geçiren kişilerin eğer robotik uzuvları varsa bunların üzerindeki kontrolü kaybetmesindeki en büyük belirti olduğunu görmüştük. Cyberpunk'ın kaynak kitaplarında yazana göre Johnny Silverhand'in diyaloglarında yaptığı şeyleri kolum yaptı diyerek anlattığını da görüyoruz. Arada elbette ki bir bağlantı var. Yani aslında kafamızda yaşayan ve oyun boyunca olur olmadık yerde belirip bizimle konuşan Johnny Silverhand ya da gerçek ismiyle Robert John Linder, birçok kişi fark etmese de bir siber psikoz kurbanıydı. Last chance to get the fuck out of here. Takamura! Can't leave him back there! Forget him, guy's toast. Unless you want to wind up like him. Robert John Linder 1988'de College Station, Texas'ta doğmuş, 4 yaşındayken de öz babası tarafından bir paket sigara uğruna göçebelere satılmıştı. Gençliğinde Wendy Williams ismindeki şarkıcının çok büyük bir hayranıydı ve onun gelmiş geçmiş en havalı kadın rock yıldızı olduğunu düşünüyordu. 2003 yılında 2. Orta Amerika Savaşı sürerken yaşı konusunda yalan söyleyerek 15 yaşında askere yazıldı. Kolunu kaybetmesi ise bu savaş esnasında gerçekleşmişti. Tanık olduğu travmatik olaylar nedeniyle Amerikan hükümetine karşı düşünceleri ise tamamen değişti. Yozlaşmış ve kokuşmuş politikacılar askerlerini sadece kar marjını yükseltmeye yarayacak piyonlar olarak görüyordu ve Johnny acımasız şirketler uğruna can vermek istemiyordu. Sabotage a Corpo power station. Jump a Corpo transport. Kidnap a Corpo suit. This a plug for the word corpo, or do you have a point? Know what? You're starting to remind me of me. 50 years back. O dönem birçok askerin yaptığı gibi firar etti ve Night City'ye doğru yola koyuldu. Night City'ye vardığında Pasifika'daki pisti Sofia isimli otele giriş yaptı. Bu otelde tam bir ay boyunca gerçekten kim olduğunu ve hayatıyla ilgili ne yapmak istediğini düşündüğü bir kuluçka dönemine girdi. Otelden çıkış yaptığında Robert John Linder artık ölü bir adamdı. Yerine Johnny Silverhand ismi ve beraberinde yeni kişiliği gelmişti ve gözüne kestirdiği tek bir şey vardı: sisteme baş kaldırmak ve sömürü düzenin içerisine hapsolmuş insanların sırtından geçinen, tıpkı bir parazit gibi başka insanların emeğiyle ayakta duran mega şirketleri tüm dünyaya afişe etmek. Corps have long controlled our lives, taken lots, and now they're after our souls. Bu amacına ulaşmak için gençliğinden beri bildiği, en asi ve havalı gördüğü yolu tercih etmişti: rock'n'roll. Çok geçmeden Samuray grubunu kurdu ve kısa bir süre içerisinde büyük bir nam kazandı. Çünkü müziği kıyaslanabilecek alternatiflerine göre çok daha içten ve samimiydi. Never ever heard anyone play Silverhand like that.
Sözleri ise sadece havalı sözler değil, mikrofona haykırdığı gerçekler ve şirketlerin karanlık yüzlerini ortaya çıkaran, halkı ayaklandırmak üzere oluşturulmuş isyan sözleriydi. Travmatik geçmişi olan, rock'n'roll ile özdeşmiş asi karakterimiz Johnny, başladığı yeni hayatındaysa geçmişinden kaçamayarak kendini şiddete ve aşırılığa kaptırmıştı. Madde bağımlılığıyla da kendini zehirledikçe kaçınılmaz sona ulaşması an meselesiydi. Ve nihayetinde de o sona ulaşmıştı. Gümüş kolu onun yerine düşünüyordu, onun yerine nişan alıyordu ve artık çok geçmeden onun yerine tetik çekmeye başlamıştı bile. Oyun boyunca Johnny'nin geçmişteki anılarına dönüp baktığımızda ve hala hayatta olan arkadaşlarıyla konuştuğumuzda ansızın gelen öfke nöbetleri, şiddet eğilimleri ve başına buyruk davranışları Johnny'nin kişiliğinin bir parçası gibi gelmiş olsa da gerçek bundan çok daha farklıydı. Ve aslında bu davranışlarının hepsi yavaş yavaş çöken zihninin yardım çığlıklarıydı. Ancak kimse onun bu semptomlarına dikkat etmemiş ve yanında olmamıştı. Now you can go fuck yourself. Peki böylesine dengesiz bir kişi V'nin kafasında yaşıyorken V neden hiçbir zaman kontrolü tamamen kaybetmedi? He's fucked in the head. The world's fucked in the head. And you're fucked in the head because my fucked up head is inside it. V kafasından vurulup bir artık gibi çöplüğe atılıp terk edildikten sonra içerisinde Johnny Silverhand'in kişiliğinin bulunduğu prototip relik çipi aktif olmuş ve Johnny'nin bilinci resmen V'nin beynini yeniden yazmaya başlamıştı. Bu esnada V'nin vücudunu da onardığı için V hayata dönmüştü. Kafasında Johnny'nin olması onun kontrolü tamamen kaybetmesini büyük ölçüde engelledi. Kısacası bir vücutta iki kişilik bulunması sebebiyle her psikolojik sıkıntıyı iki kişi olarak atlattılar. V direksiyonu elinden bıraksa devralacak ikinci bir kişiliği her zaman oluyordu. Johnny yedek kulübesindeki adamda da denebilir. Oyun içerisinde V'nin yaşadığı siber psikozeşiyi, olur olmadık yerde kahkaha atması ve 2000'li yılların başlarına ait oyunlarda görebileceğiniz çiş filtresi esprisine alet olmuş kirli sarımsı filtre eşliğinde kısa süreliğine delirmesiyle kendini gösterir. Peki ana karakter olan V'nin bu eşiğe gelmesindeki en büyük sebep nedir? Tabii ki de teknolojik eklentiler. Bu eklentilerin aşırılığı oyun içerisindeki siber donanım kapasitesini gösteren bar sayesinde takip edilir. V'ye siber donanım kapasitesini aşacak kadar eklenti takarsanız ufak çaplı gitgellere maruz bırakabilirsiniz. Ancak halihazırda yüksek olan siber donanım kapasitesini aşsanız bile V hiçbir şekilde kontrolü elinden tamamen bırakmaz. Ve bunun sebebi ise Johnny Silverhand'in ta kendisidir. Want to see this through, Johnny? Shut it. Uh-huh. Ancak herkes V veya Martinez kadar dirençli olamayacağına göre siber psikozun belli başlı tedavileri bulunmak zorunda. Ya da en azından hala üzerinde çalışılıyor diyelim çünkü siber psikoz için kesin bir tedavi yok. Ve bu sistemin kabul etmek istemediği en sert gerçeklerden biri. Ama yine de semptomları baskıladığı keşfedilen bazı yöntemler var. En yaygın çözüm, güçlü antipsikotik ilaçlar ve baloperidol gibi ağır medikasyonlar. Bunlar zihni bastırıyor, kişiyi sakinleştiriyor ve semptomları geçici olarak susturuyor. Ama kişinin içindeki çöküş durdurulamıyor. Why'd that girl blow a fuse? Why do people get cyberpsychosis? Who the fuck knows? And nobody's too keen on finding out. Bazıları için ise umut hala ulaşılamaz değil ama gerçekleşme ihtimali çok düşük. Zihin temelli terapiler, konuşma terapileri ve anıların yeniden işlenmesine dayalı uygulamalar, bireyin gerçeklik algısını kısmen geri kazanmasına yardımcı oluyor. Travmatik anılarla yüzleşmek ve gerçeklik algısını geri kazanmak bunlar nadiren işe yarıyor. Ama zihin temelli terapiler, medikal ilaçlarla birlikte başarılı bir şekilde yürütülebilirse bireyin gerçeklik algısını kısmen geri kazanmasına yardımcı olabiliyor. Yine de bu süreç uzun, zor ve başarı oranı düşük. Hiçbir tedavinin işe yaramadığı noktada da genellikle işler kontrolden çıkar ve sistem artık farklı yöntemlerle çalışmayı tercih eder. Yani siber psikoz artık geri döndürülemez noktaya vardıysa kişi hedef haline gelir. Eğer birey hiçbir tedaviye cevap vermez ve etrafına zarar vermeye devam ederse Maxtech gibi özel birimler devreye girer. Ama bu noktada amaç artık vakayı tedavi etmekten çıkar. Amaç tehlikeyi durdurmaktır. Nadiren de olsa yakalanan bireyler uzun süren ağır tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinden geçerek kısmi bir stabiliteye ulaşır. En ağır vakalardaysa siber psikoz altında olan kişiyi kurtarmak için vücudundaki siber eklentiler çıkarılarak devre dışı bırakılır. Bu süreç haftalar, aylar, bazense yıllar sürer. Amaç basittir.
zihni hafifletmek, insanı tekrar insan yapabilmek ve yine sadece bazen işe yarar. En başarılı senaryoda kişi siber psikoz etkisinden çıkar ve sosyal yaşantısına geri döner ama asla eskisi gibi olmaz. Peki siber psikoz sadece bu evrende mi var? Yoksa başka hikayelerde de teknolojinin getirdiği aynı psikolojik çöküşü görüyor muyuz? Siber psikoz, cyberpunk evrenine özgü bir kavram gibi görünse de aslında bu fikir yıllardır farklı oyunlarla karşımıza çıkmıştı. Deus Ex'te teknolojik eklentilerin insanlık kaybına sebep olması, Shadowrun'da Cyberware'ın kişide ruhsal bütünlüğü azaltması ya da Soma'da bilinç transferiyle birlikte gelen kimlik kaybı, insanın kendi varlığını sorgulaması ve zihnin bedeninden tamamen kopması. Hepsi aynı sorunun farklı versiyonları. İnsan olmaktan ne zaman çıkar? Ama belki de asıl rahatsız edici olan şey şudur. Bu anlatılanlar sadece bilim kurgu dünyasında kalmayabilir. Bu noktada ise şu soruyu sormak gerekir. İnsan ve teknoloji arasındaki çizgi gerçekten ne kadar sağlam? Ve daha önemlisi çoktan aşılmış olabilir mi? O yüzden başlangıca geri dönelim. Bilim kurgunun teknolojiye verdiği ilhamdan bahsetmiştim. Cyberpunk 2077 evreninde ise artık şunu biliyoruz. İnsan kalmak, geri kalmış hissettirir. Ama teknolojiye ayak uydurmak bedelsiz değildir. Ve şimdi iş biraz daha ciddileşecek. Şu ana kadar tükettiğiniz bilim kurgu oyunlarına, filmlerine bir bakın. Hepsi bize aynı gerçeği gösteriyor. İnsan, istisnasız her hikayede kendi yarattığı dünyanın içinde kaybolur. Peki ya bu sadece bir kurgu değilse? Şu an yaşadığımız dünyayı düşünün. Artık düşünmüyoruz. Yapay zeka olmadan üretemeyen, hatta hayal bile kuramayan insanlara dönüşmüş durumdayız. En son ne zaman gerçekten hissederek bir şey ürettin? En son hangi kitabı okudun? Cevap aklına gelmiyor veya hatırlamakta güçlük çekiyorsun. Belki de videoyu buraya kadar dikkatlice izleyemedin ya da hemen sonunu görmek istedin. Süreç artık senin için bir işkence gibi geliyor. Teknoloji sadece hayatımızı kolaylaştırmadı. Aynı zamanda bizi dönüştürmeye başladı. Artık mesele insanın teknolojiye uyum sağlaması değil, teknolojinin insanı yeniden şekillendirmesi. Ve belki de en kötüsü şu, artık bu durum bize garip bile gelmiyor. Nick Land gibi bazı filozoflara göre mesele sadece teknolojinin gelişmesi değil, mesele kontrolün el değiştirmesi. Cyberpunk'ın anlattığı gibi teknoloji ve kapitalizm birleştiğinde ortaya kendi kendini büyüten bir sistem çıkıyor. Ve bu sistem insanın kontrol edebileceği bir sistem değil. Bu sistem hızlandıkça düzen bozuluyor, bilgi arttıkça bağlantı da artıyor. Ama aynı zamanda kaos da eşit bir şekilde artış gösteriyor. İnsan zihni ise bu hıza yetişebilecek şekilde evrimleşmedi ve bu yüzden böyle bir dünyada yavaş yavaş parçalanmaya başlıyor. Düşünce bölünüyor, dikkat dağılıyor ve gerçeklik algısı kayıyor. Belki de siber psikoz dediğimiz şey bir arıza değil. Kontrolünü kaybeden bir sistemin içinde insan zihninin verdiği doğal bir tepki. Sonuç olarak Cyberpunk 2077'nin çizdiği gelecek tasviri dramatize edilmiş olabilir. Ancak bu onu önemsiz kılmaz. Aksine bilim kurgu burada bir düşünce laboratuvarı işlevi görür. Bu oyun bize teknolojinin ne kadar ileri gidebileceğini değil, o noktaya vardığımızda ne ile yüzleşeceğimizi gösterir. Ve siber psikoz hastalığı, Cyberpunk 2077 evreninin gerçek olduğu varsayımsal bir gelecekte nasıl büyük bir psikolojik sapmayla baş başa bırakılacağınızı çok iyi gösteriyor. Ve belki de sorun, siber psikozun bir kurgu olması değil, onu çoktan yaşamaya başlamış olmamız. İşte şimdi asıl soruyu anlıyoruz. Geleceği inşa ederken yalnızca mümkün olanı mı takip etmeliyiz, yoksa doğru olanı mı?